Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fıtığın yeni bölümündeyiz. İki Alp ve Deniz'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masayı kırın. Eski geyik yapar gibi dizildik dört dingil ve bugün son bir ayın film haberlerini konuşacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Tek tek haberleri okuyacağız. Onların üstüne yorum yapacağız. Buradan diğer podcastlerimize gidebilirsiniz. Film değerlendirmelerimiz sırayla gelmeye devam ediyor. Güzel müzik reaksiyon videolarımız da gelecek. Hepinizi buradan o videolara gönderiyorum. Evet abi. Öncelikle nasıl olduğunuzu bir sorarak başlayayım. Nasılsınız? Hazır mıyız videoya? Abi hazırız. Bomba Heyecanlıyız. gibiyiz. Bugünü çok bekledik. Bu antibiyotiğe gelmeye özellikle Deniz'le biz çok bekledik bugünü. Hayal ettik. Kafamızda tasarladık ve şu an buradayız. Bugün CV'ye yazılacak bugün abi, başlayalım izninle. Tamamdır. İlk haberimiz. A Baldur's Gate TV series. Ne diyorsunuz beyler? Abi bence bu fena olmayan bir haber. HBO zaten kötü bir şey çıkarmıyor bence genellikle. Yani ekstra sıçmıyor diyeyim. Last of Us'ın son sezonu hariç. Hani şöyle bir durum var. Şimdi bir RPG olduğu için yazılacak skriptin şeyi iyi olması lazım. Abi senaryo doluluğu açısından bana biraz hani oyundan kaynaklı bir Minecraft movie kalitesinde bir iş çıkacakmış gibime geliyor. Yani herhangi bir üst seviye bir iş bu oyundan çıkmaz yani. Annem video çekiyoruz, ben seni arayacağım. Oyunun kendi kalitesinden değil mi? Türünden ve şeyinden dolayı herhangi bir seviyede üst bir iş çıkacağını düşünmüyorum ben. Bir Last of Us kadar olsun. Last of Us seviyesinde bile olsa bir iş çıkacağını düşünmüyorum. Dediği gibi Alp'in HBO'nun gerçekten kötü projesi yok denecek kadar az. Ama dediğim gibi ben çok umutlu değilim yani bundan, açık konuşmak gerekirse. Ya ben HBO'nun projeyi öldüreceğini sanmıyorum ama hani Baldur's Gate'in açık uçlu yapısı gereği hani senaryoyu nasıl yazacaklarını, nasıl dökeceklerini merak ediyorum yani. Ya bir de şimdi developerların şey olmayacak yazıyor ya. Dahil olmayacaklar yazıyor. Bu eksi yazabilir. Bence de eksi yazabilir. Eksi yazabilir Evet, yani. direkt lore ters bir şeyler. Evet, hani Bence bir de. danışmanlık açısından bir şey olsa. en Bence azından- de şart gibi. Aynen, daha faydalı. İkinci haberimiz. Guillermo del Toro yeni bir gotik western geliştiriyormuş. A Count of Monte Cristo Kontu. Evet. Del Toro'ya aşina mıyız? En son Frankenstein'i çekti Del Toro. Yani Frankenstein bence iyi bir filmdi. Çok güzel filmdi. Açık ara bayağı iyi Keyifli bir filmdi. Ben bu tip birazcık creepy masal gibi bir şey takınıyor genellikle Del Toro. O tarz bir film yapıyor her seferinde. Çoğu filmi öyle. Bence iyi bir şey çıkabilir yani, ben öyle düşünüyorum. Abi düzgün bir hikaye akışından ziyade farklı noktalardaki şeyleri bağlaştırarak, sahneleri bağlaştırarak farklı bir hikaye akışı var. Ben onu beğeniyorum yani. Ondan farklı bir iş çıkabilir. Yani bence Del Toro'nun estetiği güzel abi genel olarak. Yani o masal şeyi çok iyi veriyor. Bence de bu arada. Yani Frankenstein bence senaryo açısından bir tık böyle acele gelen şeyleri vardı. Bence de var. Yalan yok. Ama atmosfer olarak gerçekten yani eşsiz bir şey sunuyor. Denizciğim, var mı fikrin? Del Toro. Ben Del Toro'yu seviyorum. Merak da ediyorum yani. Yine Jacob Elordi oyunu. Evet ya, şimdi cast'ın aynı olması Hmm. bence çok da iyi değil ama ya. Evet, bu son Christopher Nolan da yapıyor aynı şeyi. Ben çok sevmiyorum bu muhabbeti. Cem Yılmaz mısınız ya? Bu Evet, nedir Yani ya? hep aynı kadroları Aynı kadro. kullanmak bilemiyorum. Ama bekliyorum yine filmi merakla. Enteresan bir tercih ya. Bilmiyorum. Bence aradan ziyade bu tip büyük yönetmenler farklı oyuncularla da iş yapmalı ya. Şeyi baltalıyor bence uzun vadede. Yaratıcılığı baltalayan bir durum bu. Evet, üçüncü haberimiz. Sophie Turner, Lara Croft. Ya bunun bir şöyle bir fotoğraf vardı. Onu bilerek almadım. Böyle oyuna çok benzeyen tarzda bir fotoğraf vardı. Üstü işte haki, gri bilmem Ha, ne. onu Fotoğrafı görmüştüm, evet. bulursak gene O koyarız. belki yaydır ama. Şey olabilir ya da test çekimi falandır. Bu gerçekten çekimlerde olan fotoğraf bu. Bence insanlar bazıları buna da laf söyledi. İşte tam Lara Croft gibi değil falan. Bence iyi duruyor ya. Bence de iyi duruyor abi. Realist duruyor. En azından Evet, şöyle evet. baktığın zaman ağaçlarda, ormanların içine atlayıp zıplayıp işte kolunu bacağını kırabilecek Aynen. ekipmanlı bir kıyafet gibi duruyor yani. Zaten bir önceki Tomb Raider yapımından kötü olma ihtimali yok. Ay, Matematiksel ben onu olarak. izlemedim bile ya. Yok, ben izledim, cidden çok kötü. Yani edit çıkartabileceğim bir iki sahne var. Onun dışında izlenecek bir film. Ondan kötü olma ihtimali. Bu ablamızı da severiz. Yani sevdiğimiz evet. bir ablamızdır. Ben başarılı olacağına inanıyorum diye. Ben hatta bunun Baldur's Gate uyarlamasından daha iyi bir oyun uyarlaması olacağını çok daha iyi eminim yani. Abi çünkü çünkü- daha iyi bir hikaye akışı var. Aynen burada. yani bu daha uyarlanabilir Evet. diyeyim. Evet, daha uyarlanabilir. Hollywood'un seveceği bir iş. Evet ya, bence de katılıyorum yani. Hollywood seviyor ya zaten. Evet. Atlayan bilmem ne işleri, o işler. Hanım ablalar iş. Yorum. Abi daha çok şey konuşacağız kadınlardan. Genel. Evet, Nicole Kidman'ın yeni işi Scarpetta'nın fragmanı gelmiş. Abi ben en son Baby Girl izledim. Nicole Kidman'dan. Bayağı iyi bir tercih. En son izlenecek. Ya bence o filmin potansiyeli vardı abi. Bence Yalan de yok var. gerçekten. Sonlara doğru evet batırıyor. Ama ana fikir olarak güzel. Ha, iyi işliyor mu? İşlemiyor bence. Ama yani Nicole Kidman'ın son şeyi benim pek hoşuma gitti. Ya Nicole Kidman da kendine Sydney Sweeney yol haritası çiziyor da abla sen 60 yaşındasın ya. Birazcık daha
Baba bir ayaklar daha yere bassa Bir de sanki. bu abla çok iş çıkartmaya başladı son Evet. zamanlarda. Bir de kalite Bayağı çok düştü. yoğun çıkartıyor yani. Yoğun çıkar. Ya öyle abi, yalan mı yani? Bayağı sıkı proje yönetiyor adam yani. Kadın adam değil. Sürekli bir şeyde, bir projede, bir şeyde. Ya bir de Adını projeler çok eskiden bu kadar duymuyorduk yani. Bu aralar gerçekten çok duyuyoruz. kötü. Holland mı ne vardı bir? Annem babam ben izledik ya, berbat. Ya harbi çok kötü yani. Housemate'den kötü, Anora'dan kötü. Şeyden bile kötü yani. Uğultulu Tepeler'den kötüydü film yani, öyle diyeyim. Evet abi, ekleyeceğiniz var mı başka Abi bir çok şey? botoks. Evet. Ya gerçekten Teyzem, yaşlandın çok belli yani. oluyor. O da mimikler. şeyi çok baltalıyor değil mi ya? Mimikleri çok Evet baltalıyor abi, ne abi. yazık ki. Abi bir de ya biraz gençlerin önünü de açmak lazım. Emekli ol gari, bırak bu işleri ya. Bu, Hayır oğlum, 60 Hayır. yaşında diye bırakılır mı? 60 Martin yaşın- Freeman 100 hayır. yaşında. 60 yaşında olduğu için O değil. çeksin Bu abi. kadın 60 Martin yaşında dedim bu olduğu arada, için. Morgan. Hani bu kadın 60 yaşında olduğu için. Yoksa yaşlı olup bir sürü iyi olan oyuncu var yani. Bu Bence adam de. bir şey olduğu için. Bu kadın. Adam deyip duruyorum, taktım ya. Seksisel şeyleri bırakabilir artık ya ufaktan. Evet, bir sonraki haberimiz. Son 10 günde diyor da bu bir ay önce olmuştu. Epstein dosyalarından sonra. Ondan sonra HPV tedavi bulunduğu kolon kanserine, tedavi bulunduğu pankreas kanserine, tedavi bulunduğu kanamayı anında durduracak yöntem geliştirdi. Aziz Sancar beyin tümörünü yok etti ve Japonya Down sendromuna olan geni elimine etti. Abi bu zaten bence hani çoğu hani hastalıkların tedavisi falan filan, burada sağlıkçı olan sensin, daha iyi bilirsin. Bizim sağlıkla pek bir alakamız yok ama ya zaten hani tedavisi olan şeylerin ben zaten hani bazı olaylarda verilmediğini düşünenlerdenim yani. Evet. Öyle bir kitle, Ya öyle bir grup varsa ben o grubun bu bir şimdi- üyesiyim yani. Nasıl ifade edebilirim bilmiyorum da bu tip şeylerin geliştirilebilmesi ya da denenebilmesi için hayvani bir kaynak, Tabii. imkan ve para gerekiyor. Bir de süreci de uzun yani. Evet, uzun aşamalar yani. konulu. Denek lazım, gönüllü lazım, rahatsız insan lazım. Onlar deneyeceksin, adamların izni olması lazım. Böyle bir süreç olduğu için bence birazcık da şununla ilgili. Abi insanların ve dünyanın buna açık olması lazım yani. Parayı birbirine roketlemek için harcayacaklarını şunları harcasalar O konuda başlayacak. katılıyorum ama aynı anda bu kadar araştırma, bir de ben de görmüştüm. Bir haber alt başlığı daha vardı. Akciğer zarı kanserinin aynı şekilde hani aşısı mı tedavisi mi artık bilmiyorum detaylarını. O da bu dönemle yine bu Epstein dosyalarına denk geldi dediğimiz yerden sonra hepsinin böyle aynı anda çıkması değişik bir tesadüf yani. Abi bu kadar üst üste tesadüf olunca insan tesadüf mi diye sorguluyor gerçekten. Hiç o konuda yapamayacağım yani. Abi çok Ama mutlu güzel, olmuştum. dünya gelişiyor, sağlık gelişiyor, insanlar mutlu olsun, huzurlu olsun. Bir sonraki haberimiz Stranger Things'in 4. sezonda ölen starı Matthew Modine sezonun finali beğenmemiş. Doğru demiş abi. haklı. Doğru demiş. Baba doğru demiş. Doğru demiş. Adam haklı abi. Dizideki karakterine yakışır bir şekilde. Abi adam haklı. Doğru konuşmuş. Bok gibi son. Bok gibi hiçbirimiz Demiş. beğenmedik. Bir sonraki haberimiz Stranger Geldi Things'in First Shadow. Bununla ilgili de bir post hazırladık. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. First Shadow Day'ci filmlenip Netflix'te yayınlanacakmış. Abi bu zaten niye diziden önce Aynen çıkmadı bir dakika yani? ya, harbiden gerçekten abi bak yani. burada böyle bir şey değil, harbiden ya madem öncesini anlatıyorsun, madem ana karakterin bayağı altyapısını Ya da dolduruyorsun. animasyonu bunun üstüne yapsaydın Bence de bari, ya. değil mi? Herhangi bir Hani- şey yapıp Böyle bir şey olabilir mi oğlum ya? saçmalığına. Abi bu olay Evet. çok saçma ya. Mesela Harry Potter'da da var ya bu olay. Evet, 8. var. kitap falan. Abi o kanon sayılıyorsa yani bilmiyorum. O çok hani o üstüne hikayenin, ama bu hikayenin temeli son sezondaki olaylar bu tiyatro oyunundaki şeylerden temellenerek alınıyor yani. Adam kadın en sonunda baltayla vuruyor, onun temeli bu mesela yani, Evet anladın abi, mı? gerçekten temeli bu ve bir sürü mantık hatasının aslında bizim mantık hatası olarak gördüğümüz şey sadece İngiltere'de sergilenen bir tiyatro. Nereden bileceğiz ki biz bunu abi? Abi bu arada ben bunu izlesek de yani son sezondaki sorunların çözüleceğini... Hayır, hepsini O ayrı, kesinlikle o ayrı. ayrı. Ama hani insanların nasıl rahatsız olduğu şeylerin, yani temel böyle görünen şeyleri gerçekten bu oyun aslında çıkartıyormuş yani. Biz gitmedik, görmedik, bilemiyoruz. Ama yapımının hiç çıkması lazımdı. Tiyatro oyunu gerçekten çok şov yani. Gereksiz bir deneme diye olarak görüyorum. Evet, bir sonraki haberimiz Spider-Gwen and Spider-Punk spin-off şeyleri hala aktif development'taymış. Abi bak tamam, bunlar güzel olsun bence de. Ulan bir ana filmi çıkarın önce. Bence de katılıyorum. Ana film bir geleydi harbi. Harbi oğlum 2024'te gelecekti sözde ya film. Gelmez o gari. 2 yıl oldu ya. Gelecek 27. 20'ydi. İnşallah. Duruyor. İnşallah yani o bile zor bence. Duyuyoruz. Abi zor. Hayır, bir işi başlamadan öteki işte başlamaları da saçma geliyor yani bana. Önce bir tam oturt, ondan sonra devam et. Ya bak, bence olay o değil. Bence olay şu. Abi madem Sony'nin en büyük yaptığı hata bu. Abi Marvel'in yaptığı hikayeye dahil olmaya çalışıyorsun. Abi senin böyle bir şey yapmana gerek yok ki. Zaten şu anda bak, beğendiğimiz dizileri düşünelim. Ya da beğenilen dizileri düşünelim. Penguin, Wonder Man, işte atıyorum Boys. Yani daha kendi ayakları yere basan ve stand alone işler yani. Yok ben bir kanca atayım 9 film sonrasına. Long term storytelling bitti abi artık yani. İnsanlar sıkıldı. Kimse 30 film Marvel izlemek Ya istemiyor çok yani. gördü bir de. Marvel evreninden sonra oturup millete böyle uzun hikayeli bir süreç kimseyi sarmaz yani artık. Millet daha değişik bir, o süper kahraman temasını işleyebilecek farklı şey arıyor yani. Ya ben bu konuda DC'nin gittiği yolu şu an çok beğeniyorum ya. O ciddileşme
dönemine. Sen Other Else dünyasına diyorsun yani. O Batman'in 2 Evet. Penguin. O evet, Evet. ona ben de katılıyorum. Ya Marvel'ın da o yola bir girmesi lazım bence artık. Çok işler birbirine çok benzemeye başladı. Ya bu konuda James Gunn abi sana tekrardan seslenelim buradan. Abi cıvıtma filmleri bak, sinir oluyorum sana. Çok sinir ediyor beni. Cıvıtma abi bak. Superman'in yarısı çoluk çocuk oyuncaydı. Değil mi Alp? Buradan Öyle Superman mi? videomuza Evet. gidin. Reis ben Alp bayağı konuşuyoruz üstüne. Bir sonraki haberimiz. Babalarımızın favori aktörü Jason Statham yeni bir aksiyon komedi oynayacakmış. Jason Statham Stole My Bike. Bir de David Leitch. Çakma David Leitch yönetiyor. Ya bu David Leitch de çok garip bir adam. Yani bu adam sürekli aynı yapımda oynaması. Ya bir için şey diyeceğim aynı ya. tema, aynı hikaye. Yani, Oğlum şu Beekeeper falan çok kötüydü ya. Onun Abi- ikincisi çıktı değil mi? Çıkacak da Çıkacak. çıkmadı. Hayır, Jason Statham'ın Beekeeper gibi aynı eski işte ne bileyim donanmadan işte gizli servisten emekli asker random bir işe giriyor. Ne bileyim tesisatçı oluyor. Ne bileyim Sıkıyor sonra. arıcı oluyor. Ondan sonra John Wick'e dönüşüyor. Gelene bir gidene iki atıyor. Yani bu mantık ya yeter abi. Binter bu Dwayne Johnson'ın kaslı polis filmi. Aynı anasını satayım. Red Notice, Dwayne Johnson'ın son 10 yılda en değişik yaptığı şey Red Notice'te. Onda da polis görünümlü hırsız da anasını satayım. Yani bu adamlar hiçbir farklı bir şey yapmıyor. O yüzden yeterli yani. Yeni bir filmi varmış. Şimdi vizyonda gördüm. Shelter. Evet ben de gördüm. Tüm mavi yaka işleri tükenene kadar Evet. devam Gerçekten. böyle. Hepsine Yani- bakacak ya. Öğretmen olacak en sonunda. Adam memuriyet hayatı yaşıyor yani. Ben çok sıkıldım ya bu işten. Bu Liam Hayır, Neeson'lar, keyifli. Bruce Willis'ler. Abi Yeter aksiyon abi her artık türlü ya. izletiyor kendini. Biz aksiyon izleriz. Birbirinin iki sıkan John Wick gibi. Bu adam da sıksın biz izleriz. Ama bir farklılık görsün istiyor yani insanlar. Fakat efsane şey yapıyor ya. Bir sonraki haberimiz. Sydney Sweeney Next Bond Girl olacakmış. Ne diyorsunuz abi bu? Yani hayır en üst isimler de diyor. Ya işte Olmasın ya. Ya bunu konuştuk buradan Housemate'e House'mate'e gidebilirsiniz. Olmasın abi. Orada Kim detaylar olsun çıkmadı. abi? Kim olsun? Abi kim olsun? Bu kadın yerine kim olsun? ya Bu da kadından- göğsü kapalı giysin abi. Yani biz Abi şangır giysin, şangır görmeyelim giysin. ya. Bu Yani PR'ı bu kadından başka kim yaptırabilir bu yapım için yani? abi böyle bir PR'a ihtiyacı yok ya. Oğlum bak Abi, şeyi birinciyi kaçırıyorsun. çekiyorlar. Hayır bak şeyi kaçırıyorsun. Nasıl işte Marvel, Lotter, Harry Potter gibi bir şeyse abi Bond da ayrı bir franchise Evet. yani. Oğlum tamam da yani meme ihtiyacı yok ya. İşte ben de burada. onu diyorum. Yani hani Bond franchise'ının illa kendini sütyen reklamında oynayan bir oyuncuya ihtiyacı yok abi. Daha düz. Yani Tomb Raider nasıl yapıyorlar? Rebecca Ferguson gelsin abi. O da yaşlı be abi. Olsun abi. Yaşlı abi yaşlı. Olsun. Yaşlı. Daha genç. Margaret Qualley abi. Ha ben katılmıyorum. Ha evet o olabilir. Ben katılmıyorum. Ben bu Olabilir. kadına okeyim. Margaret okuyayım ben. Ben Bond Girl'le bir etnik değişikliğe gidilebileceğini düşünüyorum ya. Kim abi mesela? Zendaya. Zendaya. Ona yakın Zoe Kravitz geldi. Aa, bak ona bak bile çok okeyim. iyi. Bak ona Bravo okeyim lan abi. çok iyi. O kadın daha düzgün oynuyor. Yani hani Bond Girl hep sarışın ve estetik olarak güzel bir hanımefendi oluyor ya. Bence Bravo orada lan. bir değişikliğe Evet, Serdar gidilebilir. Ömçelikler neydi onun ismi? Deniz seni kutlarım. Hayır o roller iyi bir de Zoe Kravitz yani. Evet, evet oğlum iyi oynuyor. En son House Stealing'de değildi oğlum. Evet Zoe evet Kravitz. orada da iyiydi oğlum. Tebrik ediyoruz Deniz'in hiçbir yere parmak bastı. Bir sonraki haberimiz Akasya Durağı. Remake. Ya Akasya Durağı remake ne ya? Abi Allah aşkına. neden ya? Hangi arzın talebi bu ya? Evet abi gerçekten. Abi kim bu kadar nostalji özlüyor? Abi Akasya'da izledin. Kaç sezon, kaç milyar bölüm aynı hafta boyunca aynı şey izledin tamam. 15-20 yıl geçiyor. Gene aynı dalga remake. Neden Ya mesela? ben bir de Akasya orijinal Durağı kadrosu Reunion. diyor yani. Yarısı Korunarak. öldü lan zaten. Aynen reunion. Aynen, Şeyle yaptılar Fransız Harry reunion Potter'da. yaptılar. Lan yasal olarak taksi süremiyor aralarından bir yaşlı adamla yani. Sihirli Annem remake tamam. Abi o berbattı ya. Aa onu O berbattı. Farklısı mı olacak sence bu? Kardeşim kimse izlemeyecek sizi ya. Abi ben bir de bunu... Sihirli Annem remake'e kaç kişi gitti abi? Bakayım mı? Sihirli Annem gidilebilen bir şey miydi? Bak Ben bakalım. dizi zannediyordum. Bak Sihirli Annem. 1.2 IMDb. hepimiz biriz işte. Bak 190 bin. toplam 818 bin kişi gitmiş. Çok fazla ya. Çok Oha bayağı lan. çok. Millet nostalji arıyor demek ki. Biz bir yeri kaçırıyoruz abi. Oha lan. Abi- Ben de tam şey diyecektim. Abi bir şey İnsanlar diyeyim artık mi? o Oğlum nostalji toplam tuzağına bir şeyi düşmüyor. söylersen yarılacaksın. 169 milyon TL. Nasıl lan? Bir şey diyeyim mi? Ben Kaç bunu dolar yapıyor bu? 169. Böyle 50 yapmış ya. böyle 3 milyon Tam 3 milyon yapıyor. dolar yapıyor oğlum. Çok iyi gişe lan. Abi Tabii lan. bunun sebebini ben biliyorum. Nostalji arayışı falan değil. Bu öyle gösterilmeye çalışıyor bize ama değil. Bunun döneminde vizyonda adam akıllı başka film yoktu. Sinemaya gittiğinde afişlerde Sihirli Annem 2-3 tane animasyon filmi, 2-3 tane dandik korku filmi görüyordun o kadar. Bir sonraki haberimiz. Bu ablamız Evet, kış Aylin olimpiyatlarında 22 yaşında günde 10 saat uyuyor. SAT sınavından 1580 alıp Stanford'da kuantum fiziği okuyormuş ve altın madalyalara uçurtuyor yani. Her şeyi uçarak alıyor. 9 yıldır da piyano çalıyormuş. Abla ne yapıyorsun ya? Ya abi çıkıp kitap falan bu yazsın oğlum. Abi bugün yazacak vakti yok ki. Kitap Oğlum 2 yazacak saat kızsın vakti yok. uykusundan. Abi Evet, 10 uykusundan saat fazla. kızsın. 10 Ulan, saat çok bu arada. 10 ikisi. saat çok ya. Abi 10 saat uyumasa idman kombosunu tamamlayamaz yorgunluktan. Dinlenmesi de lazım bu kızın. Bir yandan fış kayıyor bir Biz ne yandan. yapalım? Piyano Abi çalıyordu. arkadaşı kahve Fıtık çekiyoruz biz de. arkadaşı kahve içmeye çağırırsa 4 hafta sonra sana randevu verir. Bu hayatta olur onunla yani. İnanılmaz bir Devlet yani. dairesi Ama gibi başarılı görünüyor. oluyor mu da demek ki mesele çalışmak yani.
Disiplinli olacaksın, çalışacaksın. O Ali... Ya sen de niye annem gibi konuşuyorsun? Hayır. Disiplinli Tamam ama olacak tam ona kayacaksın göre. işte. Alişa mesela hiç öyle değil. Kadın bırakıyor geliyor, üniversitesini okuyor geliyor. Geliyor kayıyor ediyor, alıyor madalyasını, gidiyor yani ondan sonra. Mesela. Onda var aynısı, aynı madalya alıyorlar neticede yani. Farklı branşlar. Yelingu. Sana sesleniyorum ablacığım. Kutlarım. Evet. Kitabı Allah kolay başarılı gelsin. devam. Kolay Kitabını gelsin. bekliyoruz. İyi kaymalar. Okumam da olsun. Evet. Ryan Coogler X-Files serisi geliştiriyorum. Şimdi şöyle bir şey. X-Files ben bayağı severim. Çocukluğumda böyle parça parça izlediğim ya da birbirinden bağımsız takip ettiğim nadir dizilerden biriydi X-Files. Özellikle FX'te çıktığında böyle izliyordum. Bazen bağlamı kaçırıyordum. Çocuk aklı tabii izliyorsun. Çok merak ediyorum yani. Özellikle cast'ı çok merak ediyorum. Çünkü orijinal cast acayip iyi bir duoydu o ikisi. Yıllarca götürdüler. Mesela X-Files de o konuda çok başarısız oldu. Sonradan nostaljiden beslenelim de 2020'ye yakın tekrar döndürdüler. Çok kötüydü yani. Bölümleri hiç kimse beğenmedi. Ben Ryan Coogler'a çok güveniyorum. Özellikle Sinners'tan sonra temelli bence tepelere yazılacak bir yönetmen. Güveniyorum yani. Bu orijinal seri remake tarzı bir şey mi olacak yoksa yeni konu mu Bence işleyecek? yeni gibi olacak bu. Ama eskisi de yenilense fena olmaz. Zamanına göre ya günümüz şartlarında çekilse öyle bir şey bence güzel olur ya. Ya bilmiyorum. Varmıyorum. Merak var mı? Var abi merak var. Ben X-Files'da hiç yokum mesela. Ben Abi de çok iyi. Aynısı ben de Hiç yokum yani. Bak gerçekten çok iyi. Hakikaten Hep merak çok ettim iyi. ama Ama hiç bizimkiler yokum yani. izliyordu hiç açıp bakmadıydım. Ne Keşke izliyorlar baksaydım diye. bak gerçekten çok iyi dizi. Bir sonraki haberimiz Geldi. Blok 3 film çekiyor. Neyi var da neyi? Ya abi sen niye film çekiyorsun ya? Abi bunu bana biriniz açıklayabilir mi? Bu herif niye film çekiyor ya? Abi bu adamın yaşadığı en ekstrem olay kavga ayırması konserde. O da her konserde yaşanıyor. Bir de ehliyetsizlikten ceza yemesi. Daha yeni ehliyetsiz alkollü araç kullanmaktan. Bunun tek aksiyonu Sen bu. niye bu kadar hakimsin bir Abi de? ben hakimim. Yani bizim janra bunlar. Biz bunları Bizim tanıyoruz. canlı ne ya? Yani ben dışarı çıkınca arayacağım insanlardan bir tanesi bu arada. Sıkışırsa falan hesabı öder. Çok babacan adamdır yani ama işte hi-fi film çekecek pek bir hayatı yok. Denizciğim sen ne diyorsun? Müzik uzmanı olarak aramızda. Estağfurullah öncelikle. Kendisinin nasıl biri olduğunu bilmiyorum ama yaptığı işe saygı duymuyorum. Ben de aynı noktadayım Yani ya. Çekeceği filmi de izlemeden direkt Abi yargılayacağım gitmeyin. yani. Bak Sihirli Annem'de de aynı hatayı düşün. Ya çocuklarınızı götürebileceğiniz bir sürü animasyon filmi çıkıyor abi her hafta. Bak mesela şu an vizyondan bakayım yani. Normal bir çocuklu ailesiniz tamam mı? Vizyona... Zootopia var. Zootopia var kalkmadı. Zootopia kalksın mesela tamam izledim mı? onu, güzel. Arko diye bir şey girmiş. Bilim kurgu macera fantastik. +7. Götür işte bunu çocuğu Arko'ya götürün yani. Blok 3'e mi götüreceksiniz Abi ben bir de çocuğu? şeyi merak ediyorum bunu. Acaba Harbici kendi hayatını mı yazıyor? Aynen biyografi mi olacak? Biyografi mi? Çakal'ın da Daha var da ya kötü mesela abi film. ya. Emirhan Çakal. Onun da mesela adam orada bir aşk hikayesi anlatıyor. Bir yaz filmi çıkartmış mesela. Adamın açıklaması da o benim hayatım değil diyor. Aşk filmi. Abi ben ona yaptım diyor. sinemada gittim buradan. Öyle bir itiraf. İşte o filmde bunun manitayı götürüyor. Eski manitasını Öyle götürüyor. mi? Evet o Vay. filmde partneri bunun eski manitası işte onu götürüyor. Bu lora sahip değildim. Abi ben Nasıl de bir film abi? Abi bayağı güldüm. Bayağı güldüm yani. Abi bazı yerler çok zorlamaya cringe'ti. Ben de Bayağı kaçaktan komikti izledim. abi. Abi cidden izlemeyin ya. Ya ciddiliği izlemedim Abi zaten. gerçek aşk kısımları çok cringe değil miydi? Abi bayağı içi kötü, canıyor. bayağı Yani. kötü. Açın acıyor yani. Çok zorlamaydı. Evet. Fıtık'ın yeni bölümünün ilk partını bitirmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Birazdan ikinci parta geçeceğiz. Buradan diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bütün fikirlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Özellikle kuzenim ve Deniz hoş geldiniz ve teşekkür ederim. Hoş Alpçim bulduk abi. ağzına sağlık kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Biz kaçtık görüşürüz.